Düşünün, 20 yaşında bir kral, 30 yaşına geldiğinde dünyanın yarısını fethetmiş bir fatih. Hiçbir savaşı kaybetmeyen bir komutan. Tarihin en genç, en parlak ve en efsanevi hükümdarlarından biri. Büyük İskender. Bugün sizlere bir insanın kaderinin nasıl efsaneye dönüştüğünü, kehanetlerle, fetihlerle ve gizemli bir ölümle dolu hayatını anlatacağım. İskender'in hikayesi daha doğmadan başlar. Annesi Olimpiyas bir gece rüyasında rahmine yıldırım düştüğünü görür. Bu, tanrıların soyundan gelen bir çocuk olacağını yorulur. Babası Kral II. Filip de başka bir kehanet duyar. Oğlum dünyayı fethedecek ama uzun yaşamayacak. Daha küçükken bile farklıydı. Saraya getirilen Pers elçileriyle çocuk yaşta konuşur, onlara sorular sorar, elçiler hayretle geri döner, bu çocuk kral gibi konuşuyor derlerdi. Ve tabii ki ünlü at hikayesi. Saraya getirilen bu Kapelos adındaki vahşi atı kimse ehlileştiremez. Herkes onun dizginlenemez olduğunu düşünür. Ama küçük İskender atın gölgesinden korktuğunu fark eder. Onu güneşe çevirir, sakinleştirir ve üzerine binmeyi başarır. İşte o an kaderin işareti gibi herkes onun gelecekte büyük bir lider olacağını anlar. İskender'in hocası sıradan biri değildi. Dünyanın en büyük filozoflarından Aristoteles onunla doğayı, felsefeyi, siyaseti, tıbbı öğrendi. Aristoteles ona bilginin savaş kadar değerli olduğunu öğretti. Rivayete göre İskender şöyle derdi: "Babam bana yaşamı verdi ama hocam Aristoteles bana nasıl yaşamam gerektiğini öğretti." 20 yaşında babası öldürüldü ve İskender tahta geçti. Henüz gençti ama ordunun güvenini kazandı. Yunan şehir devletlerini birleştirdi, artık hedefi büyüktü. O dönemin süper gücü dev Pers İmparatorluğu, Granikos, Issos, Gaumela savaşlarında inanılmaz zaferler kazandı. Pers İmparatoru 3. Darius defalarca kaçmak zorunda kaldı. İssos Savaşı'ndan sonra Darius'un eşi, annesi ve kızları İskender'in eline esir düştüler. Ordusu onları ganimet gibi görürken İskender bambaşka davrandı. Onlara kraliyet onuruna yakışır şekilde davranıp onurlarına dokunmadı. Bu merhamet onun sadece bir fatih değil, gerçekten büyük bir lider olduğunu göstergesiydi. Tarihçiler der ki İskender'in adı duyulunca Pers askerleri savaşmadan kaçmaya başlardı. Bu onun askeri zekasının yanı sıra korku ve saygıyı aynı anda kazandığını gösteriyordu. Fetihler sürerken yolu Frigya'daki ünlü Gordion şehrine düştü. Orada çözülmesi imkansız bir düğüm vardı. Kehanete göre kim bu düğümü çözerse Asya'nın hakimi olacaktı. İskender düğümü uzun süre inceledi. Sonra kılıcını çekti ve tek hamlede düğümü kesti. O an çevresindekiler şunu anladı: bu adam sadece kuralları takip etmiyor, kuralları değiştiriyordu. İşte o yüzden hala Gordion düğümünü kesmek deyimini kullanıyoruz. İmkansız görünen sorunları kökten çözmek. Mısır'a girdiğinde halk onu kurtarıcı gibi karşıladı. Nil kıyısında İskenderiye şehrini kurdu. Bu şehir yüzyıllar boyunca bilim, sanat ve ticaretin merkezi oldu. Amon tapınağına gittiğinde rahipler ona Tanrı'nın oğlu dediler. İskender buna inandı. Artık sadece bir kral değil, Tanrı gibi görülen bir figürdü. Askerlerinin bir kısmı bundan rahatsız olsa da o kendini tanrıların soyundan geldiğini ikna etmişti. Ordusunu doğuya sürdü. Hindistan'a kadar ulaştı. Burada filleriyle ünlü Kral Poros'la karşılaştı. Filleri ilk kez gören askerler korkuya kapıldı. Ama İskender stratejisiyle bu devasa orduları bile yendi. Okçularına fillerle beraber gelen süvarileri hedef aldırdı. Falankslarını ise filleri yanlardan kuşanacak şekilde yönlendirdi. Filleri kalkanlarla ve uzun mızraklarla çevrelediler. Hayvanlar korkuya kapılıp geri dönerek kendi saflarını ezdiler. Savaş sonunda Poros esir alındı. İskender ona sordu: "Seninle nasıl davranmamı istersin?" Poros hiç düşünmeden cevapladı: "Bir kral gibi." İskender bu cevaba hayran kaldı ve onu dostu olarak serbest bıraktı. Ancak ordusu artık yorgundu. Yıllardır sefer üstüne sefer yapıyorlardı. Ganj nehrine geldiklerinde askerler isyan etti. "Artık yeter, eve dönmek istiyoruz." İskender istemese de geri dönmek zorunda kaldılar. İskender sadece büyük bir lider değil, aynı zamanda çelişkilerle dolu bir insandı. Savaş meydanında soğukkanlı bir stratejisti
Ama içki sofralarında öfkesine yeniliyordu. Bir ziyafette en sadık dostlarından Cleotus'u tartıştı ve öfkesine kapılarak onu mızrağıyla öldürdü. Bu olaydan sonra günlerce pişmanlık içinde ağladığı söylenir. İskender yüzlerce şehir kurdu. Birçoğuna kendi adını verdi, İskenderiye. Ama tutkusu sadece fetih değildi. O, Pers kültürünü Yunan kültürüyle birleştirerek yeni bir dünya yaratmak istemişti. Bu yüzden farklı milletlerden askerleri, bilim insanlarını, sanatçıları yanına aldı. Onun vizyonu fetihlerin ötesine geçti. Sonunda Babil'e döndü. Henüz 32 yaşındaydı. Dünyanın yarısını fethetmiş, hiç yenilmemişti. Fakat birdenbire yüksek ateşle hastalandı. Günlerce konuşamayacak hale geldi. Ordusu telaş içindeydi ve sordular. Bu imparatorluğu kime bırakacaksın? Rivayete göre İskender son nefesinde neredeyse fısıldayarak şu sözleri söyledi. En güçlü olana. Ve ardından hayata gözlerini yumdu. Onun ölümüyle imparatorluk parçalandı, generalleri birbirine düştü. Dev bir imparatorluk kısa sürede savaş meydanlarında bölündü. Ama asıl gizem onun mezarı. Nerede olduğu asırlardır bilinmiyor. İskender'in mezarı hala tarihin en büyük sırlarından biri. Büyük İskender sadece bir fatih değildi. Ölümünden sonra bir efsane oldu. Doğuda ve batıda İskendername adıyla destanlar yazıldı. Onun göğe yükseldiği, denizlerin altına indiği, ejderhalarla savaştığı anlatıldı. O artık tarihin değil, hayal gücünün de kahramanıydı. İşte böyle. Büyük İskender, tarihin en büyük fatihi, en parlak komutanı ve en gizemli hükümdarlarından biri olarak hatırlanır. Onun hayatı bize şunu gösteriyor. İnsan bazen ölümlü bedenine rağmen yaptıklarıyla ölümsüz olabilir. Peki Büyük İskender hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Ve tabii ki bu videoyu beğenin ve abone olun ki bir sonraki videomda buluştuğumuzdan emin olalım.